Herkese yeniden selamlar. Senin için podcast'inin 17. bölümünde o çok meşhur Sır kitabının ne anlatmak istediğini konuşuyor olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Evrenin belirli bir işleyişi vardır ve herkese eşit davranır. Birisi bir binanın en üst katından düştüğünde evren onun iyi ya da kötü biri olup olmadığını umursamaz. Yerçekim yasasına tabi olarak yere çakılır. Çekim yasası da herkes için aynı şekilde geçerlidir. İzlediklerinize, okuduklarınıza, dinlediklerinize ve en önemlisi söylediklerinize dikkat etmelisiniz. Bunlar sizin düşüncelerinizdir ve gerçekleşebilirler. Unutmayın ki tüm buluşlar tek bir düşünceyle başlamıştır. Hayatınız, zihninizdeki düşüncelerin bir yansımasıdır. En çok neyi düşünüyorsanız siz onlarsınız. Çekim yasası sizin iyi ya da kötü bir insan olmanızla, düşüncenizin doğru ya da yanlış olmasıyla veya seçtiğiniz cümlenin iyi ya da kötü olmasıyla ilgilenmez. Onu olumlu olarak algılar ve onu gerçekleştirmek istediğinizi varsayarak hayata geçirmeye çalışır. Beyin temel düzeyde olumsuz emirleri algılayamaz. Bu duruma örnek olarak sizden bir şey yapmanızı rica edeceğim. Siz de olumsuz bir emir cümlesinin ne kadar olumlu algılandığını test etmiş olacaksınız. Az sonra söyleyeceğim olumsuz emir cümlesini kesinlikle yapmayacağınızı istiyorum. Söylediğim cümle şu: kesinlikle pembe bir fil hayal etmeyin. Canlandırmamayı başarabilen var mı? İşte verdiğim örneğe bakacak olursanız beynimizin temel düzeyde olumsuz emirleri olumlu olarak algıladığını görebilirsiniz. Parasız kalmak istemiyorum cümlenizi parasız kalmak istiyorum, şişmanlamak istemiyorum cümlenizi şişman olmak istiyorum şeklinde algılar ve onu farkında olmadan gerçekleştirmeye çalışır. Düşünceler manyetiktir ve birer frekansları vardır. Aynı frekanstaki düşünceleri size doğru çeker. Zihninizde bir şeyi net olarak belirlediğiniz zaman onları kendinize çeken bir mıknatısa dönüşürsünüz ve istediklerinizi kendinize doğru çekersiniz. Hayatınızdaki bir şeyi değiştirmek için düşüncelerinizi kontrol etmeyi deneyin. Düşüncelerinizle sadece kendinize zarar verebilir veya kendinizi mutlu edebilirsiniz. Unutmayın, sevgiyi düşündüğünüzde en yüksek frekansta olursunuz. Hislerimiz ne düşündüğümüzden haberdar olmamız için bize verilmiş en muazzam armağandır. İyi düşünürken kötü hissetmemiz imkansızdır. Duygularınıza dikkat edin ve olumsuz hislere sahipseniz hemen fark edip olumlu düşüncelerle değiştirin. Hislerimiz, gelişim gösterip göstermediğimiz ya da doğru yolda mı yoksa yanlış yolda mı olduğumuz konusunda bize geri bildirim sağlayan bir mekanizmadır. Bir düşünceyi sürekli aklımızdan geçirdiğimizde bu mesaj hemen evrene yollanır. Böylece söz konusu düşünce gider, manyetik olarak benzer frekansa bağlanır ve birkaç saniye içinde o frekansa dair bilgileri hislerimiz aracılığıyla bize geri gönderir. Diğer bir deyişle hangi frekansta olduğumuzu anlamamız için evrenin bize gönderdiği bilgilerden oluşan bir iletişim biçimidir. İyi şeyler hissettiğimizde bize geri gelen mesaj iyi şeyler düşündüğünüzdür. Kötü şeyler hissettiğimizde kötü şeyler düşündüğünüz anlamına gelir. Şu an düşündüğün şeyi değiştir. Olumsuz frekansa kayıtlı frekansı değiştir. Bir daha kötü şeyler hissettiğinizde bu sinyali dikkate alın. O an size gelen iyilikleri olumsuz frekansta olduğunuz için engellediğinizi hatırlayın ve hemen olumlu düşüncelere yoğunlaşın. Kendinizi iyi hissetmeye başladığınızda yeni bir frekansa geçtiğinizi ve olumlu hislere kapıldığınızı göreceksiniz. Kendinizi mutsuz, öfkeli ya da üzgün hissediyorsanız bunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Şarkı söyleyerek, sevdiğiniz birini veya bir bebeği düşünerek, güzel anıları hatırlayarak, evcil bir hayvanı severek, çiçek koklayarak veya ağaçlara dokunarak güne güzel başlar ve mutluluk duygusu içinde kalırsınız. Böylece herhangi bir şeyin ruh halinizi değiştirmesine izin vermediğiniz sürece yaşadığınız mutluluk hissini sürekli kılacak birçok durumu ve insanı kendinize çekersiniz. Düşündükleriniz çok bağlayıcı olmayabilir ama hissettiklerinizi aynen alırsınız. Şu an kendinize çektiğiniz şey nedir? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyi hissediyorsanız devam edin. Kendinizi iyi hissediyorsanız mutlaka iyi şeyler düşünüyorsunuz demektir. Daha çok iyiliği de size geri getirerek güçlü bir frekans yayarsınız. Kendinizi iyi hissediyorsanız arzularınız doğrultusunda bir gelecek yaratıyorsunuz demektir. Mutlu olduğunuz, kendinizi iyi hissettiğiniz zamanları değerlendirin. Mutlu olduğunuzda daha çok iyi şeyi güçlü bir biçimde kendinize çekeceğinizi unutmayın. Siz kendi yaşamınızın başrolündesiniz. Hayatınız sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Evren sizin dostunuzdur. İçinizde sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekleyen bir gerçek var. Bu gerçek yaşamın size sunduğu tüm iyi şeyleri hak ettiğiniz gerçeğidir. Bütün iyi şeyler doğuştan hakkınızdır. Anahtar ise sizin duygu ve düşüncelerinizdir. Bu anahtar hep sizdeydi. Çekim yasası yaşamak istediğiniz her şeyi yaratmak için sahip olduğunuz olağanüstü bir anahtardır. Hayatın büyüsüne ve kendi ihtişamınıza hoş geldiniz.
Size düşen istemek, istediğinizi almakta olduğunuza inanmak ve kendinizi mutlu hissetmektir. Dileğinizle davranışlarınızın uyumlu olmasına dikkat ederek dileğiniz gerçekten olmuş gibi yaşayın. İstediğiniz her ne olursa olsun şu an görünmeyen alanda zaten mevcuttur. Eğer o şeye sahip değilsek tek sebebi onun bize gelmesini düşüncelerimizde durdurmuş olmamızdır. Şimdi bolluk ve berekete, mutluluğa odaklanın ve inanın ki o size mutlaka gelecektir. Düşüncelerinizi ve frekansınızı mutluluğa ayarlayın. İçinizdeki mutluluk ve neşe duygusunu dışarı yansıtmaktan çekinmeyin. Bunların size ve çevrenize daha büyük mutluluklar getirdiğini göreceksiniz. Herhangi bir şeye direnmek, yayınlanmış görüntüleri değiştirmeye çalışmaya benzer. Boşuna uğraşmış olursunuz. Asıl yapmanız gereken, duygu ve düşüncelerinizle yeni sinyaller göndererek yeni görüntüler oluşturmaktır. Dünyadaki her şey tek bir düşünceyle başladı. Bu düşünce büyük şeylerin daha da büyümesidir. Çünkü bir kez ortaya çıktıktan sonra daha çok insan tarafından düşünülürler. Sonra bu düşünce ve duygular hayatımıza tutunarak daha da çok büyürler. Hayatınıza bir şeyleri çekmek istediğinizde davranışlarınızın arzularınızla çelişmediğinden emin olun. Mevcut koşullar nedeniyle kendisini sıkışmış hisseden birçok insan vardır. Şu anki koşullarınız ne olursa olsun onlar sadece şimdiki gerçekliğinizdir ve bu gerçekler secret'ı yani büyük sırrı kullanmaya başlamanızla değişmeye başlayacaktır. Mesela uykuya dalmadan önce o gün yaşadıklarınızı bir düşünün. İstediğiniz gibi gitmeyen bir olay ya da bir an olduysa bunu zihninizde sizi mutlu edecek şekilde yeniden düşünün. Bu olayları zihninizde tam olarak istediğiniz gibi yeniden yarattığınızda o günün frekansını temizleyerek ertesi gün için yeni bir frekans yaymaya başlarsınız. Böylece geleceğiniz için kendi istediğiniz doğrultuda yeni görüntüler oluşturmuş olursunuz. Bir ilişkiyi hayatınıza çekmek istediğinizde düşüncelerinizin, sözlerinizin, davranışlarınızın ve yaşadığınız mekanın bu arzunuzla çelişmediğinden emin olmalısınız. Mükemmel eşini hayatına çekmek isteyen bir kadının öyküsüyle bunu örneklendirebiliriz. O kadın her şeyi doğru biçimde uygulamıştı. Bulmak istediği eşin niteliklerini kafasında netleştirmiş, bunlara dair ayrıntılı bir liste hazırlamış ve onunla birlikte yaşamak istediği hayatı zihninde canlandırmıştı. Tüm bunları yapmış olmasına rağmen beklediği eş ile ilgili herhangi bir ilerleme yoktu. Bir gün eve geldiğinde arabasını garajın tam ortasına park ettiğinde mükemmel eşine park yeri bırakmadığını fark etti. Garajda onun arabasına yer bırakacak şekilde park etmeye başladı. Dop dolu gardırobunda onun eşyalarına yer bırakmamıştı. Giysilerinin bir kısmını oradan alarak ona yer açtı. 2 kişilik yatağının tam ortasında yattığını fark etti. Sonrasında müstakbel eşine yer açması gerektiğini anladı. Ayrı kaldığı bir toplantıda bu konuyu eğitmenlerinden biri olan o kişiye anlattığında mükemmel eşinin yanında oturduğunu ve benzer değişiklikleri hayatına geçirmiş şekilde huzurlu ve dingin bir halde eşini beklediğini fark etti. Sonrasında ise mutlu bir evlilik yaptılar. Herkes kendi mutluluğundan sorumludur. Kendinizden siz sorumlusunuz. Önce kendinizi doyurmadığınız sürece başkasına verecek bir şeyiniz olmaz. Kendinize, başkalarının size davranmasını istediğiniz gibi davranmalısınız. Kendinizi sevin ve saygı gösterin. Kendinizi mutlu etmeye zaman ayırın. Davranışlarınız etkili düşüncelerinizdir. Bu yüzden kendinize sevgi ve saygıyla yaklaşın. Kendinizi kötü hissettiğinizde sevginin size ulaşmasını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda size kendinizi kötü hissettirecek insanları ve durumları daha da fazla çekiyorsunuz hayatınıza. Kendinizde beğendiğiniz özelliklere odaklandığınızda çekim yasası sizinle ilgili bu güzellikleri arttırarak size geri döndürecektir. Sevgiyi elde etmek için içinizi onunla öyle bir doldurun ki sevgiyi çeken bir mıknatıs olun. Kendinizden hoşnut olduğunuzda evren de sizin için var olan tüm sevgi ve iyilik hayatınıza akmaya başlar. Çünkü iyilikle ilgili olan her şey, sağlık, zenginlik ve aşk dahil her bir konu mutluluk frekansındadır. Sevgi frekansında olduğunuzda evrenle tam ve uyum içinde olursunuz. Sevgiyi hissedin. Bu sayede sevginin ve mutluluğun size geri döneceğini göreceksiniz. Hem de katlanmış olarak. Çünkü çekim yasası böyle işler. Hepimiz içimizde kurulu temel bir programla dünyaya geliyoruz. Buna kendi kendini iyileştirme deniyor. Yaralandığımızda yaralar kendiliğinden kapanır. Enfeksiyon geçirdiğimizde bağışıklık sistemimiz kendi kendini iyileştirir. Bağışıklık sistemi kendi kendini iyileştirmek için tasarlanmıştır. Duygusal açıdan sağlıklı bir vücutta hiçbir hastalık barınamaz. Vücudumuz her saniye milyonlarca hücreyi yeniler ve aynı zamanda milyonlarca yeni hücre yaratır.
The Secret'a göre insanların karşılaştığı tüm kötülüklerin, hastalıkların, fakirliğin ve mutsuzluğun nedeni kusurlu düşüncelerdir. Olumsuz düşüncelerin ve stresin insan bedenine ve beyin fonksiyonlarına ciddi zararlar verdiği kanıtlanmıştır. Bunun nedeni duygu ve düşüncelerimizin sürekli bir araya gelip yeniden organize olması ve bedenimizi baştan yaratmasıdır. Hastalıklardan bahseden birini dinlediğinizde buna odaklandığınız için siz de hastalığı çekersiniz. Ayrıca onun hastalığının ilerlemesi yönünde enerji vermiş olursunuz. Bu durumdaki birine yardımcı olmak istiyorsanız sohbet konusunu elinizden geldiğince güzel şeylere yönlendirin ya da kendi yolunuza devam edin. Oradan uzaklaşırken de o insanın sağlıklı olduğunu hayal ederek ve hissederek ona güç ve enerji verebilirsiniz. Gerisini de akışa bırakın. İnsan düşündüğü şey olur. Her şey enerjidir. Evrenimiz, galaksimiz, insanlar, sonra bu bedenlerin iç yapılarındaki organ sistemleri, hücreler, moleküller ve atomlar ve bu atomlar arasında muazzam bir enerji vardır. Evrenin en kuvvetli yayın merkezi sayılmamızın nedeni her enerjinin belli bir frekansta titreşmesidir. Siz de bir enerji olduğunuza göre belli bir frekansta titreşim yayıyorsunuz. Bu frekansı belirleyense herhangi bir zaman diliminde düşündükleriniz ve hissettiklerinizdir. Ulaşmak istedikleriniz de birer enerjidir. Onların da yaydıkları titreşimler vardır. Ulaşmak istediğiniz şeyi düşünüp o frekansı gönderdiğinizde istediğiniz şeylerin size o frekansta gelmesini sağlarsınız. Evrenin en etkili yayın merkezi sayılmamızın nedeni size enerjinizi, düşünceleriniz aracılığıyla odaklanma ve odaklandığınız şeye ait titreşimleri değiştirme gücü verilmiş olmasıdır. Çünkü bu titreşimler o enerjiyi manyetik olarak size çekecektir. İnsanlar kendi manyetik enerjilerini kendileri yönetirler. Çünkü frekansı yaratan unsurlar duygu ve düşüncelerdir. Hiç kimse sizin yerinize düşünüp hissedemez. Asıl soru şu an ne yapmakta olduğunuzdur. Şu an neyi seçiyorsunuz? Odaklandığınız şey ya budur ya da ulaşmak istediklerinizdir. İnsanlar olmasını istedikleri şeylere odaklandıklarında istemedikleri şeyleri kendilerinden uzaklaştırırlar. Arzuları daha geniş yer kaplamaya başlarken diğer taraf kaybolmaya başlar. Geçmişinizdeki herhangi birini başınıza gelenlerden dolayı suçluyor veya ona kin besliyorsanız bu davranışınızla yalnızca kendinize zarar verirsiniz. Hak ettiğiniz yaşamı size sağlayabilecek tek insan sizsiniz. Bilinçli bir şekilde isteklerinize odaklanarak güzel duyulara dair frekanslar yaymaya başladığınızda çekim yasası size cevap verecektir. Yapmanız gereken tek şey olumlu düşünmeye başlayarak sihri açığa çıkarmaktır. Bütün gücünüz o gücün farkında olmaktan ve bu bilinci kaybetmemekten gelir. Onu başıboş bırakırsanız beyniniz adeta raydan çıkmış bir trene benzer. Geçmişte yaşadığınız kötü olayları alıp geleceğinize yansıtarak sizi geçmişinizden de geleceğinizden de koparabilir. Şimdiki zamanda yaşadığınızın farkına vardığınız takdirde ne düşündüğünüzün farkında olursunuz. Böylece düşünceleriniz üzerinde kontrol kazanmış olursunuz. Gücünüzün kaynağı da buradadır. Peki daha çok farkındalığı nasıl kazanacaksınız? Bunu yapmanın yollarından biri bir an için durup kendinize şu an ne düşünüyorum, şu an ne hissediyorum diye sormaktır. Bunu kendinize sorduğunuz an duygu ve düşüncelerinizi fark ettiğiniz anlamına gelir. Çünkü beyninizi şimdiki zamana getirmiş olursunuz. Bu uygulamayı her gün yapın. Çünkü biliyorsunuz ki gücünüzün tamamı o farkındalıktan geliyor. Gerek kendi hayatıma, gerekse başkalarının hayatına baktığımda gördüğüm bir tek şey var. Bizler kendimiz için her zaman iyi şeyler düşünmüyor, kendimizi tamamen sevmiyoruz. Kendimizi sevmemek, dileklerimizi bizden uzak tutuyor. Kendimizi sevmediğimizde bize gelecek şeyleri iterek kendimizden uzaklaştırıyoruz adeta. Kendinizi tamamen sevmek için kendinize dair yeni bir boyutta kendi içinize odaklanmalısınız. Bir dakika durup sessizce oturun ve kendi içinizdeki yaşamın varlığını hissetmeye odaklanın. Siz içinizdeki varoluşa odaklandıkça o da size kendisini gösterecektir. İşte bu saf ve öz sevgiyi, büyük bir mutluluğu ve varoluşa şükretmeyi duyumsamaktır. Ve büyük bir olasılıkla hayatınızda ilk kez kendinizi böylesine kucaklayıcı bir şefkatle seveceksiniz. Size mutluluk getirecek şeyin ne olduğunu bilmiyorsanız eğer kendinize beni ne mutlu eder diye sorabilirsiniz. Kendinizi mutluluğa teslim ettiğinizde mutluluk frekansları yaymaya başlayacağınız için sizi mutlu edecek şeyler çığ gibi üzerinize yağacaktır. Şimdi yapmanız gereken tek şey kendinizi iyi hissetmek ve kendinizi mutlu etmek. Mutluluğunuzu takip ettiğinizde sürekli neşeli olur ve kendinizi evrenin bereketini açarsınız. Bu heyecanınız, tutkunuz ve mutluluğunuz çevrenizdeki herkese bulaşır.
Farklı bir gerçeklikte, farklı bir hayat yaşayacaksınız. İnsanlar bunu gördükçe size, senin ayrıcalığın ne diye soracaklar. Aranızdaki tek fark sizin The Secret yani sırrı uyguluyor olmanız olacak. Sonra da insanların bir zamanlar size almanızın ve olmanızın imkansız olduğunu söylediği şeylerin yapılabilir, alınabilir ve olunabilir olduğunu göreceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.